Evet değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bugünkü yolculuğumuz biraz ekstrem geçecek. Yaklaşık 40 kilometre gibi bir yolumuz var. 40 kilometre sonunda kamp olayına gireceğiz. Sünnet Gölü'ne gidiyoruz arkadaşlar. Bugün göl kenarında bir kamp yapmaya çalışacağız. Elimden geldiğince ekipman ve donanımlarımı aldım yanıma. Bisikletimle biraz ağırlaştı. Biraz da Kurban Bayramı arifesi ve Kurban Bayramı derken çok fazla da bisiklete binemedim. Onun etkisiyle de hamlamışız resmen. Buradan yol üzerinde yine size birkaç manzaralar atmaya çalışırım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Mudurnu'dan çıktık arkadaşlar. Daha sonrasında E1 karayoluna geldik. Dolayüz köyü üzerinden. E1 karayolundan ayrıldıktan sonra Gelinözü, Karşıköy köy grup yoluna girdik. Bu köy grup yolundan şimdi Gelinözü'nün içinden devam edeceğiz. Samsaçavuş'a çıkacağız arkadaşlar. Samsaçavuş üzerinden yani Göynük yoluna çıkmış olacağız aynı zamanda. Göynük yolu üzerinden Sünnet Gölü yol ayrımına devam edeceğiz. Oradan da Sünnet Gölü yol ayrımından sonra Sünnet Köyü ve Sünnet Gölü'ne giden yol üzerinden Sünnet Gölü'nde rotamızı sonlandıracağız. Değerli arkadaşlar tekrar merhaba. İnanın evden çıktığımdan beri tırmanıyorum arkadaşlar. Ya bu güzergahın böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Yani biraz güzergahı kısaltmak istedim ama o bana çok pahalıya mal oldu. Halen daha tırmandık ve şimdi nihayet inmeye başlayacağız. Yani bana sorarsanız çok gereksiz tırmanmış olduk. Sadece yolu yaklaşık işte 5 veya 10 kilometre kısaltmak için çok ciddi rakım tırmandık. Aslında bu güzergahı seçmek hataymış. Onu fark ettim ama çoktan iş işten geçmişti. Şimdi Gelinözü ve Karşıköy yol ayrımına geldik. Ben Karşıköy'den geçmeyi tercih ediyorum. Zaten iki güzergah, yani Gelinözü'nden de geçsek, Karşıköy üzerinden de geçsek iki güzergah arasında çok bir şey değişmiyor. Karşыкöy'ün yolu daha stabil, daha güzel arkadaşlar. O yüzden ben bu tarafın yolunu tercih ediyorum şu anda. Evet değerli arkadaşlar, yolculuğumuzun hemen hemen son aşamasına geldik. Şu anda Sünnet Gölü yol ayrımındayız. Bu yol ayrımı nerede bulunuyor? Sakarya-Ankara yolundan ayrıldıktan sonra Göynük'e 19 kilometre kala bulunuyor bu yol ayrımı. Ve buradan da şimdi 5 kilometre Sünnet Gölü'ne tırmanma şeridi var. Tırmanarak devam edeceğiz. Orada da güzel görseller üretmeye çalışacağım sizlere. Yeniden görüşeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, sabahleyin size belirttiğim, yola çıkmadan önce bahsettiğim Sünnet Gölü'ne geldik. Sünnet Gölü'nde yine bir tavuk heykelinin başındayız. Daha öncesinde size yine bir tavuk heykeli göstermiştim Mudurnu girişinde. O tavuk heykelinden bahsetmiştim. Zaman milletvekili Tevfik Türesin amcamızın şirketinin timsali olduğunu söylemiştim. Burası da buradaki otel işletmesi var. Bu otel işletmesi de zamanında onların yaptığı bir işletmeydi.
Daha sonrasında şimdi el değiştirdi. Fakat o dönemlerde yine Mudurnu tavukçuluğu çalıştırdıklarından dolayı yine buraya da bir tavuk heykeli kondurmuşlardı. Yani burası da Sünnet Gölü'nün timsali bir tavuk heykeli arkadaşlar. Bundan sonra burada artık konaklama niyetim var. Konaklamada muhtemelen kamp yapacağım şimdi. Kamp alanına bakacağım biraz sonra. Belki otelle bir görüşürüm. Kamp alanının durumuyla ilgili nedir ne değildir. Fakat bu akşam buradayız arkadaşlar. Yine görüşeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Size bahsettiğim Sünnet Gölü'nün yanındayız şu anda. Sünnet Gölü'nün yani benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla da net bir derin bir tarihçesi yok. Burası zaman içerisinde depremler, gerek depremlerden kaynaklı gerekse yağmur sularının dışarıdaki bu heyelan tabakalarını, çok sarp bir arazidir dikkat ederseniz, kaydırması sonucunda oluşan setlerle birlikte gölet haline geliyor burası. Ve daha sonrasında da gerek sulama maksatlı gerekse hani buranın genel doğasını güzelleştirme maksatlı önü biraz daha geriliyor. Normal medeni yöntemlerle daha sonrasında da burası bu şekilde bir gölet haline getiriliyor arkadaşlar. Bu gölde balık olarak sazan mevcut benim bildiğim kadarıyla. Belki kadife de olabilir. Hollanda sarısı da diye geçer kadife aynı zamanda. Ben de buraya uzun zamandır gelmemiştim. Yani hem sizlere gösterebilmek maksatlı hem de kendim şöyle bir bu manzarayı seyretmek maksatlı geldim. Sizin için de güzel bir manzara seyrettireceğim arkadaşlar. İsterseniz şimdi sizi manzaranın tadıyla baş başa bırakayım. İyi seyirler, keyifler arkadaşlar. Arkadaşlar gece konakladık, çadırımızda uyuduk, sabahleyin de erkenden kalktım ben. Birazdan da yola çıkacağım yavaş yavaş. Bugünkü durağımız da Göynük olacak. Göynük'te de size Göynük'ün inanç değerlerinden olan Akşemseddin Hazretleri türbesine götüreceğim. O kişi ve orayla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Göynük Zafer Kulesi'ne çıkacağız. Orayla ilgili yine bilgiler verip görüntüler almaya çalışacağım sizler için. Buradaki serüvenimiz bitti. Sünnet Gölü'nü güzelce yaşadık açıkçası. Bana da iyi geldi. Şöyle bir rahatlamış oldum ben de. Az sonra da yavaş yavaş yola çıkacağız. Bu arada gece konaklama ile ilgili normalde burası tam bir kamp merkezi değil arkadaşlar. Otel var işte. Otelin gecelik ücretlerini sormadım açıkçası. Kamp için gecelik 50 lira, çadır başına 50 lira gibi bir ücreti var şu anda. Yani belki biraz iş yoğunlaşınca ücretler de değişebilir, bilemiyorum. Fakat şu andaki durum bu arkadaşlar.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben yavaş yavaş yola çıkıyorum. Sizlere bu video için de artık veda ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.